İsrail şüphesiz ki tarihin en yadırganan ülkelerinden birisi. Dünya, bu devletin eylemlerine karşı ikiye bölünmüş durumda. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, diğer Avrupa'nın büyük devletleri de bu devletin yanında durdukları için güçlü olmayı başarabiliyor. Gelinen son durumda olayları öylesine rayından çıkardılar ki, artık Filistin'deki masum insanların tedavi gördüğü hastaneleri bile hedef alabiliyorlar. Benzer şekilde Gazze gibi Filistinlilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki fırınları yok etmeleri bütün dünyanın tepkisini çekiyor. Peki İsrail neden böyle bir devlet ve bu insanlar Orta Doğu'ya nasıl yerleştiler? İsrail'in coğrafyasına, toplumun sosyal yapısına ve oradaki önemli stratejik noktalara hakim değilseniz, gelin bu videoda tarihte o coğrafyadaki yaşananları anlatmaya çalışalım. İsrail, resmi adıyla İsrail Devleti. Orta Doğu'nun en güçlü ülkelerinden biri. Arap ülkeleri ile çevrili olan bu ülke, dünyanın tek Yahudi devleti. 22.000 kilometrekare yüzölçümü ile dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan İsrail, Türkiye'nin yaklaşık 5'te biri. Öyle ki burası Ankara'dan bile daha küçük. Akdeniz'e kıyısı olan ülkenin kuzeyinde Lübnan, kuzeydoğusunda Suriye, doğusunda Ürdün, güneyinde batısında Mısır, son olarak hem batısında hem de doğusunda Filistin topraklarına ait Gazze şeridi ve Batı Şehriye bulunmaktadır. Ayrıca ülkenin Kızıldeniz'e de kıyısı bulunuyor. İsrail bugüne kadar topraklarını kimi zaman savaşlarla, kimi zaman anlaşmalarla, kimi zamansa işgallerle genişletti. Hatta zamanında Filistinlilerin topraklarını İsrail'e sattığına dair iddialar da var. İsrail'in bağımsızlığından bugüne kadar olan sınır değişimlerine bakarsanız, ülke topraklarının sürekli genişlediğini, Filistin ise haritadan silindiği görebilirsiniz. Bugün İsrail, 28.000 kilometrekarelik tarihi, Filistin topraklarının %80'i ele geçirmiş durumda. Yani Filistinliler, eski topraklarının sadece %20'sini kullanabiliyorlar. Dünyada hiçbir din, Yahudilik, hiçbir toplumda Yahudiler kadar tartışılmamıştır. Yine İsrail ve Filistin halkı gibi birer avuç insanın, Filistin gibi küçücük bir toprak parçası için verdikleri uzun ve sert mücadeleye dünya tarihi boyunca nadir rastlanır. Bu sorunların sebebini anlamak için İsrail'in ve Yahudiliğin tarihine inelim. İnanışa göre M.Ö. 1750'li yıllarda Allah, bir putperest ailenin oğlu olan ve Fırat Nehri'nin kıyısında yaşayan İbrahim'e memleketinden ayrılıp kutsal topraklara gitmesini söyler. O kutsal topraklar, Sami topluluklarının yaşadığı Kenan ülkesidir. Allah Hazreti İbrahim'le yaptığı anlaşmayla onu dini gerçekleri tüm kavimlere yaymak için seçer ve Filistin topraklarını da ona ve kavmine vaat eder. İşte vaat edilmiş topraklar mevzusu buradan gelir. Hazreti İbrahim'in soyundan gelen İbraniler ise kendilerini Tanrı'nın seçilmiş kavmi olarak görür ve üstün olduklarına inanırlar. Hazreti İbrahim'in torunu, Hazreti Yakup'un adı, Allah tarafından ilahlarla mücadele eden anlamına gelen İsrail'le değiştirilir ve çocuklarına da İsrail oğulları denir. İşte İsrail adı da buradan gelir. Hazreti İbrahim ve onun soyundan gelen İbranilerin uzun yıllar yaşadığı bu topraklarda büyük bir kıtlık ve kuraklık çıkar. Bu nedenle İsrailliler birçoğu Mısır'a gider. Mısır firavunu ise zamanla zenginleşen İsraillileri tehdit olarak görür ve köle yapar. İsrailoğulları Mısır'da tam 400 yıl köle olarak kalır. Ta ki Hazreti Musa gelene kadar. Milattan önce 1200'lerde Hazreti Musa liderliğinde Mısır'dan ayrılarak kölelikten kurtulan İsrailliler, yeni bir yurt kurmak için vaat edilmiş kutsal topraklara doğru yola çıkar. Ama burayı yurt edinmek için gelen bir deniz kavmi olan antik Filistinlilerle karşılaşırlar. Yine farklı bölgelerde yerli ve çeşitli kavimler yaşamaktadır. İsrail oğulları, Filistinliler ve yerli kavimlerle savaşarak birçok bölgeyi ele geçirir ve İsrail krallığını kurar. Daha sonra Hazreti Davud, Kudüs topraklarını da ele geçirerek Kudüs'ü İsrail krallığının başkenti ve dini merkezi yapar.
Hazreti Davud'un ölümünden sonra İsrail'in kralı oğlu Hazreti Süleyman olur. Hazreti Süleyman Kudüs'te Yahudiliğin kıblesi olarak kabul edilen Süleyman Mabedi'ni yaptırır. Günümüzde Süleyman Mabedi'nden geriye yalnızca ağlama duvarı olarak kabul edilen tek bir duvar kalmıştır. Süleyman'ın ölümünden sonra kimin kral olacağı konusunda anlaşamayan İsrail ikiye bölünür. Kuzeydeki krallık Asurlular, güneyde yer alan İsrail krallığı ise Babililer tarafından işgal edilir ve Yahudiler Babil'e sürülür. İşte Yahudilerin göçe zorlandıkları dağılma dönemleri burada başlar. Daha sonra Persler, Babilleri yenerek Yahudilerin bu topraklara dönmesine yardım eder. Yeniden devlet kuran İsrail, bu sefer de Yunanların sonrasında da Romalıların işgaline uğrar. Bu dönemde Kudüs'te Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İsa dünyaya gelir. Hazreti İsa soyu itibariyle Yahudidir. Mesih olduğunu söyleyen Hazreti İsa, Tanrı'nın mesajını iletmeye başlar. Ama Romalılar Hazreti İsa'yı tutuklar. Onları Romalıların zulmünden kurtarmak için Mesihlerini bekleyen Yahudiler, bekledikleri alametler o dönemde gerçekleşmediği için İsa'nın Mesih olduğuna inanmazlar. Ve Hazreti İsa, bir havarisi olan Yahudi, din adamının ihanetiyle de Romalılar tarafından çarmıha gerilir. Hristiyanların Hazreti İsa'nın ölümünden sorumlu tuttukları Yahudilere karşı yıllarca sürecek kinleri bu olayla başlar. Roma egemenliği döneminde başta Yahudilere iyi davranılsa da bağımsızlıklarını tekrar kazanmak isteyen Yahudilerin isyanı sonucu bu durum değişir. Bu olaydan sonra Yahudiler bölgeden göç etmeye zorlanır ve farklı ülkelere sürülür. Yahudiler için sürgün yılları tekrar başlamıştır ve en çok Avrupa ülkelerine göç ederler. Osmanlı padişahı II. Bayezid zor durumdaki Yahudileri Osmanlı topraklarına kabul eder. Anadolu'ya göç etmeye başlayan Yahudiler en çok Selanik bölgesine yerleşir ve dinlerini özgür bir şekilde yaşamaya devam eder. Ve İsrail ve Türkiye'nin yıllarca sürecek iyi ilişkilerinin temelleri burada atılır. Yıllarca ezilen, ikinci sınıf vatandaşlığı gören ve öldürülen Yahudiler, İsrail'de kendilerine ait bir devlet kurma düşüncesiyle Siyonizm etrafında birleşmeye başlar. Kudüs anlamına gelen Siyonizm, tarihi Filistin topraklarında tüm Yahudileri toplayarak bir Yahudi devleti kurma ideolojisidir. Siyonizm kurucusu Theodor Herzl, 1902 yılında II. Abdülhamit'ten Osmanlı'nın borçlarını ödemeleri karşılığında Filistin'in bir parçasında yerleşme izni talep eder. Ancak talebi reddedilir. Hatta Herzl'in anılarında Siyonizmin amacına ulaşması için Osmanlı'nın dağılmasını beklemeliyiz dediği söylenir. 1917 yılında Filistin topraklarındaki 400 yıllık Osmanlı hakimiyeti son bulur ve İngiliz kuvvetleri bölgeyi ele geçirir. İngilizler Siyonizm fikrine sıcak bakmaktadır. Fikir, Orta Doğu'da bir Yahudi devletinin var olmasının dayanak olacağını düşünen ABD tarafından da desteklenir. 1930'larda Almanya'da başlayan Polonya, Avusturya ve Çekoslovakya gibi Doğu Avrupa ülkelerine yayılan Yahudi nefreti acımasız bir hal almaya başlar. O zamanlar Avrupa'daki Yahudi nüfusu 9 milyon civarıdır. Almanya'da iktidara gelen Nazi rejimi ile başlayan Yahudi soykırımında çoğunluğu toplama ve imha kamplarında olmak üzere 6 milyon civarında Yahudi katledilir. Yahudiler için Siyonizm artık tek çaredir. İngilizler Arapları bağımsızlık sözüyle Osmanlı'nın karşısında yanına çekerken aynı zamanda Yahudilere de vatan sözü vermiştir. Filistin topraklarına büyük bir Yahudi göçü başlatılır. Ama Filistin toprakları halksız değildir. 1917 yılında 750 bin kişilik nüfusun 570 bini Arapken sadece 75 bini Yahudidir. Yahudi sayısı 1947'de 650 bine kadar yükselir. Bağımsızlık sözü verilen ve Yahudileri istemeyen Araplar ayaklanır ve Yahudi ve Arap çatışmaları başlar. İngiltere ise 15 Mayıs 1948'de Filistin'i sorunlu halde bırakarak topraklardan çekilir ve iki toplum baş başa kalır. Yahudiler 14 Mayıs 1948'de İsrail devletini ilan eder. 15 Mayıs'ta yürürlüğe giren karar,
Filistinliler tarafından El Nakba yani felaket günü olarak anılır. İsrail Devleti'nin ilanından 11 dakika sonra devleti tanıyan ilk ülke ABD olmuştur. ABD'nin tutumu, İsrail'in uluslararası alanda tanınmasının da yolunu açar. Bir gün sonra Guatemala, 18 Mayıs'ta da Sovyetler Birliği tarafından tanınır. Hiçbir Arap ülkesi İsrail Devleti'ni tanımaz. Suriye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Irak askeri birlikleri harekete geçerek İsrail'e savaş açar ve bu ilk savaşla İsrail ile Arap devletleri arasında yıllarca sürecek savaşların fitili ateşlenir. Savaşın kazananı İsrail olur ve Filistin, İsrail, Ürdün ve Mısır arasında paylaştırılır. Gazze Mısır'a verilirken, Kudüs'ün kontrolü ise İsrail ve Ürdün arasında bölünür. En çok toprak kazanan ülke İsrail olur. 1979 yılında İsrail ve Mısır Barış Anlaşması imzalar. Bu anlaşmayla İsrail Sina Yarımadası'nı Mısır geri verirken, Mısır ise İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi olur. İsrail 1980 yılında da Kudüs'ü tamamını başkent ilan eder. Bu savaşlar ve paylaşımlar esnasında zorunlu göçe maruz kalan Filistinlilerin gidecekleri bir yurtları kalmaz. Filistinli militanlar İsrail'e saldırılar düzenlerken Filistin halkı da protestolar gerçekleştirir. Yani iki toplum arasındaki savaş hala durmamıştır ve iki taraf içinde kanlı eylemler ve çatışmalar bir türlü son bulmadan devam eder. İsrail, 2002 yılında Batı Şeria'nın tamamını yeniden işgal eder ve Gazze'de 2007 yılından beri karadan ve denizden abluka altında kalır. Gazze şeridine karadan girişlerin büyük bir bölümü, deniz ve hava sahasının kontrolü de dahil, tamamen İsrail'in elinde bulunur. Gıda, tıbbi malzeme gibi birçok mal, İsrail üzerinden kontrol sağlanarak Gazze'ye ulaşır. Tarih Mayıs 2010, Türk aktivitelerin ve Özgür Gazze Harekatı'nın organizesiyle Filistin'e yardım getiren Mavi Marmara gemisi, İsrail sahili yerine direkt Gazze sahil şeridine girdi. İsrail askerleri Mavi Marmara gemisine baskın yaptı ve saldırıda 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Bu saldırı, Türkiye-İsrail ilişkilerini kopma noktasına getirdi. İsrail olaydan sonra Türkiye'den özür diledi ve hayatını kaybedenler için tazminat ödemeyi kabul etti. Şu anda ise her ne kadar ateşkesler ilan edilse de İsrail Gazze'yi işgal etmek için maalesef hastaneleri bombalayıp çocukları öldürmeye devam ediyor. Gelin biraz da İsrailli insanları, hayat tarzları ve devlet yönetimlerini yakından inceleyelim. İsrail şu an parlamenter sistemle yönetilen bir cumhuriyet. İsrail teknoloji ve bilim merkezi olarak Tel Aviv'i, başkenti olarak ise Kudüs'ü kabul ediyor. Ancak Kudüs'ün başkentliği Birleşmiş Milletler ve birçok ülke tarafından tanınmamakta. ABD ise 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve 2018'de büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. 850 binden fazla nüfusa sahip şehirde 316 bin Filistinli yaşarken, nüfusun geri kalanını ise Yahudiler oluşturuyor. İsrail'in nüfusu yaklaşık 9 milyon kişi. Nüfusun %75'i Yahudi, %21 ise Arap. İbranice ülkenin resmi dili. 3000 yıllık bir tarihe sahip, İbranice dünyanın en eski dillerinden biri. Arapça da bölgesel olarak tanınan bir diğer dil. İsrail'de din ve ırk içe geçmiştir. Yahudi kelimesi hem dini hem de ulusal bir terim olarak kullanılır. Ülkenin %75'e yakını Yahudi, %17,7 Müslüman, %2 Hristiyan, %1,6'sı ise Dürzi. İlk semavi din Yahudiliktir. Yahudilikte dinlenme ve ibadete ayrılan Şabat olarak adlandırılan bir gün bulunur. Şabat Cuma günü, gün batımıyla başlayıp Cumartesi günü gün batımı sonrasına kadar devam eder. Şabat günü çalışmak dini olarak yasaktır ve Cuma akşamları ailece Şabat yemeği yenir. Bu nedenle ülkede Cumartesi günleri İsraillilere ait toplu taşıma araçları çalışmıyor. Süleyman Mabedi'nden geriye kalan tek duvar ise kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, ağlama duvarı olarak bilinen bu duvarın önünde ibadet ediyorlar. Ayrıca domuz eti İslamiyet'te olduğu gibi
Yahudilikte de yasak. İsrail'in toplumuna ve yaşantısına bakarsak. İsrail'de aşırı dinciler ve laikler arasında bir çekişme mevcut. Hatta iki kesim arasında farklı bölgelerde oturma, farklı giyinme ve farklı okullara gitme gibi düşüncelere dayanan ciddi bir ayrışmanın var olduğu gözleniyor. Kudüs Enstitüsü'ne göre aşırı dincilerin toplam nüfusa oranları %6. Aşırı dinci gruba giren erkeklerin %60'ı işsiz ve günün büyük bir kısmını Tevrat kurslarında geçiriyor. %51'ini yoksulluk sınırının altında olan aşırı dinciler daha az vergi ödüyor ve istediklerinde 3 yıl süreli askerlikten de muaf tutuluyorlar. İsrail'de askerlik kadınlar ve erkekler için de zorunlu. Erkekler 3, kadınlar ise 2 yıl askerlik yapıyor. Sürekli olarak etrafta silahlı askerler olması İsrail için alışılmış ve olağan bir durum. İnsanlar bu silahlara ve askerlere kayıtsız bir durumda. Ülkede neredeyse her yıl bir savaş durumu veya silahlı çatışma oluyor. Ama insanlar bu durumla yaşamayı öğrenmiş ve şikayetçi değil. Çatışma ve bomba gibi durumlarda sirenler çalıyor. Bu nedenle her evde ve iş yerinde sığınaklar mevcut. Bu sirenlerden dolayı bazen gün boyu dışarı çıkılmaması gerekiyor ve bu durum ekonomi dahil olmak üzere insanların psikolojisini kötü etkiliyor. Ama bu olaylar dışında ülke genelde güvenli. Ekonomisine bakarsak İsrail çok gelişmiş ülkeler kategorisinde yer almakta. Kişi başı milli geliri 40.000 dolar olan ülke dünyada 20. sırada. Ülkede elektronik, haberleşme, yazılım gibi teknoloji yoğun sektörler ön planda. İleri teknoloji ve hizmet sektörleri oldukça hızlı bir şekilde gelişmekte. Yazılım ise son zamanlarda hızla yaygınlaşan bir sektör. Özel bir şirket tarafından şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü casus yazılımı, İsrailli bir firma olan Pegasus'a aittir. İsrail'in para birimi yeni İsrail şekeli. Bugün 1 doları 3,70 İsrail şekeline eşitken bir şekel 10 Türk lirasına eşit. İsrail'de asgari ücret 5.300 şekel civarında. Ortalama maaş ise yaklaşık 11.000 şekel. Ama oldukça pahalı bir ülke olan İsrail, dünyanın en pahalı 8. ülkesi. Hatta Tel Aviv, 2021'de dünyanın en pahalı şehri seçildi. Market fiyatlarına örnek verirsek, 1 litre süt 6 şekel, 1 litre zeytinyağı 36 şekel ve 1 litre kola 7 lira 50 kuruş 7 şekel. Yahudiler yıllardır dünyaca ünlü bilim insanlarıyla da adından söz ettirmiştir. Nobel ödülü verilen yaklaşık 900 kişinin en az %20'si Yahudi kökenlidir. İzafiyet teorisini ve kütle ve enerji eşitliğini bulan Albert Einstein ve psikanaliz biliminin kurucusu Sigmund Freud ünlü Yahudi bilim insanlarından sadece ikisi. İsrail 2021 yılında kürk kullanımını yasakladı. Böylece her yıl dünya genelinde 100 milyonlarca hayvanın tarifsiz acılarla ölümüne neden olan kürk kullanımını yasaklayan ilk ülke oldu. Ülke, ürettiği atık suyun %90'ını geri dönüştürür. Bu oran ile su geri dönüşümünde dünya lideridir. Küçük ama etkileyici ve manevi değeri yüksek yerlere sahip, İsrail mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir ülke. Görülmesi gereken ilk yer, 3 semavi din tarafından da kutsal bir şehir olarak kabul edilen Kudüs. Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri, kabul edilen Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra'nın bulunduğu Harem-i Şerif, Doğu Kudüs'te yer alıyor. Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in buradan göğe yükseldiğine inanıyor. Yahudiler için Mescid-i Aksa'nın hemen altında ağlama duvarı yer alıyor. Yahudiler, burayı inançlarının en kutsal mekanı olarak kabul ediyor. Hristiyanlar ise, Kudüs'te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi'nde İsa peygamberin çarmıha gerildiğine ve kabrine konulduğuna inanıyor. İsrail'de turistlik gezi içinse, dünyanın en alçak gölü olan Lut Gölü, Ağlama Duvarı, ülkenin en büyük tatlı su gölü olan Taberiye Gölü, Dormityon Manastırı, Yarkon Parkı, Tel Aviv ve bir sahil kasabası olan Eylat görülmesi gereken diğer yerler. Videomuzun sonuna geldik. Siz de İsrail hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve değerli fikirlerinizi yazmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.